Herkese selam. 2 su bardağı ince bulgurun varsa, 2 adet de patatesin varsa lezzetine inanamayacağın akşam yemeğin hazır demektir. Hemen başlıyoruz. Önce borcamıma 2 bardak bulgurumu, ince bulgurumu koyuyorum. 2 su bardağı da sıcak suyumu içerisine koyuyorum. Güzelce de karıştırıyoruz arkadaşlar. Streçle de ağzını kapatıyoruz. 15 dakika bu şekilde bir dinlendireceğiz. Bunu dinlendirirken de 2 adet de patatesimizi doğrayarak haşlıyoruz. 5 dakika geçti arkadaşlar. Streçimizi çıkarttık. Şöyle kaşıkla şöyle bir karıştırıyoruz güzelce. 2 adet de patatesimizi haşladık. İçerisine koyuyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon ve karabiberi de ilave ediyoruz. 3 diş de sarımsak rendeliyoruz. 2 adet de yumurtamızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Bunu güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kıvam için 1 yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Toplam 4 yemek kaşığı un ilave etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar fındık büyüklüğünde köftelerimizi yapıyoruz. Elinizde şöyle hafif ıslatırsanız köftenize kıvam vermeniz daha kolay olur. Küçük küçük köftelerimizi şimdi hepsini yapacağız. Şöyle bir de tepsinize de birazcık un serperseniz yapışmasın. Evet arkadaşlar köftelerim hazır. Üzerine de şöyle biraz un serpin. Hani birbirine yapışmasın diye. Bir tencerede suyumu da kaynattım arkadaşlar. Çok az zeytinyağı ilave ediyorum. 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle tenceremi de bir karıştırıyorum arkadaşlar. Köftelerimi suyumun içerisine yavaş yavaş bırakıyorum arkadaşlar. Bunu güzelce haşlayacağız. Şimdi bütün köftelerimi tencereme aldım arkadaşlar. Kapağı açık vaziyette bir 10-11 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Köftelerimiz haşlandı arkadaşlar. Haşlamış olduğumuz sudan biraz alıyoruz. Sosta kullanacağız çünkü bunu. Evet köftelerimizi de süzdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 büyük kayık tabak oldu. Fazlasıyla hem misafirlerinize hem ailenize yetecek bir nefis akşam yemeği oldu. Şimdi sosunu da yapıyoruz. Sarımsaklı yoğurt yaptık. Biraz da haşlamış olduğunuz suyudan içerisine atıyoruz. Bu büyük bir lezzet katıyor. Aynı makarna haşladığımız zaman suyu nasıl bazılarınız yapıyordur, ayırıyordur. Sosta kullanıyordur onu. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de tereyağı eritiyorum arkadaşlar. Üzerinde tereyağı gezdireceğim önce. Evet tereyağım eridi arkadaşlar. Şimdi şöyle kaşığımla üzerine geçiriyorum. Bu tereyağının hepsini bunların üzerine dökmeyeceğim bu arada. Bunu acı pul biberli sos da yapacağım. Tereyağını onda da kullanacağım. Düşünmeyin ne kadar tereyağı koydun diye. Ama böyle yaparsanız da mükemmel bir lezzet oluyor. Onu söyleyeyim. Oh vallahi mis gibi koktu şu an burası. Mis gibi nefis bir akşam yemeği. Yaptığınız zaman lezzetini tadınca siz de hak vereceksiniz bana. Şimdi kırmızı pul biber de ilave ediyorum. Bir de pul biberli sos da dökeceğim üzerine çünkü en son. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu da üzerinde gezdiriyorum. Sarımsaksız da yapabilirsiniz. Size kalmış. Damak zevkinize göre. Ama bu sos harika. Birçok tarif ben de izledim ama farklı soslar yapmışlar. Ben bildiğiniz geleneksel mantı sosunu yaptım burada. Zaten mantı sosu tarifimde var. Hepinizin beğenisini alan 500 bin kişinin izlemiş olduğu mantı sosu tarifimde var. Sarımsaklı yoğurdumu da üzerine ilave ettim. Şimdi en son pul biberli sosumu da üzerine ilave ediyorum. Oh vallahi buralar yıkılıyor. Buralar yıkılıyor arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Gayet kolay ve pratik bir yemek tarifi. Az malzemeyle yapabileceğiniz gayet de ucuz maliyetli bir yemek oldu. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olup zil butonunu da açarsanız sevinirim. En son dokunuşumuzda biraz kıyılmış maydanoz ilave ediyorum üzerine. Kanala abone olursanız üstten arkadaşlar her gün saat 12'de ve 6'da 2 tane yeni yemek tarifi paylaşıyorum. Onları da ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri de sorabilirsiniz. İstediğiniz tarifleri de yazabilirsiniz. Lütfen nokta dahi olsa yorum yazın. Beğeninizi atın. Yarın yeni tariflerle görüşmek üzere.